Edirne Fatihi, Hürriyet kahramanı, İttihatçı, Savaş Lordu. İsmim Enver. Bu ismi hatırlayınız. Enver Paşa olarak bilinen İsmail Enver, 1881'de İstanbul'da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan bir şehirde büyüyen Enver, zengin tarih ve çeşitli kültürlerle çevriliydi. Mütevazı geçmişine rağmen, genç Enver erken yaşta askerliğe ilgi duydu. Sokaklarda arkadaşlarıyla askercilik oynayarak, askerliğe olan bu ilgisini küçük yaşlardan itibaren belli etmişti. Bu tutkusunun peşinden Osmanlı İmparatorluğu'nun prestijli kurumlarından Manastır Askeri İdadisi'nde koştu. Manastır'daki zorlu eğitim ve disiplin, karakterini şekillendirdi ve yeteneklerini geliştirdi. Enver strateji ve liderlik konusunda keskin bir zeka sergileyerek derslerinde başarılı oldu. Akademik başarısı ve stratejik zekası akranlarından farklı olduğunu göstermişti. Yeteneklerinin fark edilmesi çok sürmedi ve Osmanlı ordusunda hızla yükseldi. Üstleri onun potansiyelini fark etti ve ona liderlik fırsatları sundu. Mezun olduktan sonra, imparatorluğun çeşitli yerlerinde görevlendirilen Enver, artan huzursuzluğa ve milliyetçi duygulara bizzat şahit oldu. Bu görevler onu Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya olduğu zorluklar ve karmaşıklıklara maruz bıraktı. Bu deneyimler dünya görüşünü şekillendirdi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğinde önemli bir rol oynamaya, giderek daha kararlı hale geldi. Enver'in askeri hüneri ve karizması ona ün ve hızlı terfiler kazandırarak Jön Türklerle aynı safta yer almasına yol açtı. Bu reformcu grupla aynı çizgide olması, Osmanlı siyasetindeki ve Osmanlı'nın askeri işlerindeki önemli etkisinin başlangıcı oldu. Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu içinde modernleşme ve anayasal sistemi savunan reformcu subaylar ve aydınlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme ve anayasal yönetim için mücadele ediyorlardı. Askeri geçmişi ve ortak vizyonuyla Enver Paşa, hızla hareketin kilit isimlerinden biri haline geldi. Biz Sultan Abdülhamit tahta çıkarken verdiği sözü tutsun, meclisi açsın istiyoruz. 1908'de Jön Türkler bir devrim düzenleyerek Sultan II. Abdülhamid'i anayasal reformları kabul etmeye zorladı. Enver Paşa, Mehmet Talat ve Ahmet Cemal ile birlikte bu yeni dönemin liderlerinden biri olarak ortaya çıktı. Üç paşalar olarak bilinen Enver Talat ve Cemal üçlüsü, iç muhalefete ve dış baskılara karşı koyarak güçlerini pekiştirdi. Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, imparatorluğun kaybolan itibarını geri kazanmak için Osmanlı ordusunu modernize etmeye odaklandı. 1913 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki iktidarı ele geçirmek için harekete geçti. Enver Bey silahlı arkadaşlarıyla birlikte Baba Ali'yi bastı ve Sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorlayarak hükümeti devirdiler. Bu olay Osmanlı tarihine Baba Ali baskını olarak geçti. İstifanızı imza ediniz. Sadrazam Kamil Paşa. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle dünya, eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ve yıkımda bir çatışmanın içine sürüklendi. Osmanlı İmparatorluğu kendini hem dış tehditlerle hem de iç sorunlarla karşı karşıya kritik bir kavşakta buldu. Enver Paşa'nın da aralarında bulunduğu üç paşalar, imparatorluğun eski ihtişamını geri kazanma umuduyla savaşa ittifak devletleri tarafında katıldı. Enver Paşa bu savaşı imparatorluğun gerilemesini tersine çevirmek ve yıllar içinde kaybedilen toprakları geri kazanmak için bir fırsat olarak gördü. Rusya'ya karşı felaketle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nı Enver yönetti ve Osmanlı ordusu ağır kayıplar vererek büyük bir yenilgiye uğradı. Savaş devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu iç karışıklıklarla karşı karşıya kaldı ve bu da Ermenilerin zorla göç ettirilmesi ve tehcir edilmesi politikalarına yol açtı ve trajik sonuçlar doğurdu. Dünyada sözde Ermeni soykırımı olarak bilinen olaylara karşı, Türkiye'ye göre soykırım terimi tartışma konusudur ve tarihçiler Ermeni meselesini 20. yüzyılın en karanlık bölümlerinden biri olarak görmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle Enver Paşa, vatanını saran kaostan kaçarak Almanya'ya sığındı. Sürgünde Enver Paşa, yeniden canlanmış bir Türk dünyası vizyonuna bağlılık göstererek, Türk halklarını tek bir bayrak altında birleştirmeyi hayal etti. Elbet bir gün döneceğiz Enver. Müsterih ol. Vatan bizi unutmaz. Peki affeder mi? Türk Birliği ideolojisiyle destek arayarak Moskova'ya gitmişti. Rus etkisinden arınmış geniş bir Türk İmparatorluğu hayal ederek Sovyet hükümetinin desteğini kazanmayı umuyordu. Enver'in Orta Asya'daki faaliyetleri, yerel halkı Bolşevik yönetimine karşı birleştirmeye çalışırken onu Bolşevik hükümetiyle doğrudan çatışmaya soktu. Bolşevik yönetimine karşı şiddetli bir direniş olan Basmacı Harekatı'na katıldı ve onunla birlikte birçok çatışmada ve savaşta yer aldı. 1922'de günümüz Tacikistan'ındaki Balijun yakınlarında Kızıl Ordu ile girdiği şiddetli bir çatışmada Enver Paşa öldürüldü ve şehit oldu. Hayallerinin amansızca peşinden koşmasının trajik bir sonu oldu. Ölümü, hem hırs hem de trajediyle dolu çalkantılı kariyerinin sonunu getirdi ve bölgede kalıcı bir miras bıraktı. Derinden inandığı bir dava uğruna savaşarak öldü.
Türk dünyasının birleşmesi, bugün bile birçok kişiye ilham veren bir vizyon. Enver Paşa'nın mirası oldukça tartışmalı olmaya devam ediyor. Bazıları onu ulusal bir kahraman, Osmanlı İmparatorluğunu modernize etmeye çalışan vizyoner bir lider olarak görüyor. Ancak Sarıkamış faciası ve savaşın acılarındaki rolü, mirasının olumlu yönlerini gölgede bırakıyor. Bugün bile Enver Paşa'nın bıraktıkları hala Türkiye ve ötesinde tartışma konusu. Onun hikayesi, karmaşık tarihin, kontrolsüz hırsın ve milliyetçiliğin tehlikelerinin bir hatırlatıcısı olarak hala akıllarda kalmaya devam ediyor ve edecek. Ben vatanımızı, yüce istikbalimizi düşündüm.